Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin evrim ve kökeni ile ilgili bu 30. video. Bu videolarda tartışmanın boyutları, nasıl sürdürülmesi gerektiği ve tartışmaya ilişkin değişik görüşleri ele almaya çalıştım. Bu dilin evrim ve kökeni ile ilgili güncel bazı teorileri eleştirdim ve dilin kökeni ve evrimini anlamak bakımından önemli olduğunu düşündüğüm evrim teorisinin belli temel ilkelerini konu bağlamında ele almaya ve işlemeye çalıştık. Bununla ilgili bazı bilimsel ve felsefi çıkarımları ve tartışmaları da zaman zaman değindim. Konuda belli bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. İnsan dilinin evrim ve kökeni anlamak bakımından güncel bazı veriler ışığında insan dilinin bir takım özelliklerine daha değinmemiz gerekiyor. İlginç örnekler ışığında insan dilinin değişik yönlerini ele alıp irdelemeye çalışacağım. Bunlardan birincisi bazı tartışmalarda zaman zaman gündeme gelen ilkel ya da basit dil ve gelişmiş modern diller ayrımının ne ölçüde geçerli olduğunu tartışmaya çalışacağım. Yani bu tartışmadan kuşkusuz hepiniz haberdarsınız. Hatta zaman zaman Türkiye'de felsefeyle ilgili tartışmalarda bile şu tartışılmıştır. Ya işte Türkçe ile felsefe yapılmaz. Medyatik bazı araştırmacılar ya da bilim insanlarından bazıları örneğin ortaya çıkıyorlar. Kimisi şöyle diyor. İşte Almanca bilmeden bilim yapamazsın. Ya da Fransızca bilmeden işte bilim ve felsefi konularda şey yapamazsın. Yani Türkçe zaten kavramsal hazinesi zayıf olduğu için Türkçe ile yapamazsın. Bazı dillerle ilgili olarak çok somut bir şey olarak örneğin Kürtçenin yetersiz bir dil olduğu, Kürtçenin resmi bir dil olamayacağını çünkü gelişmemiş basit bir dil olduğunu şudur budur böyle bir sürü tartışmalar var. Şimdi bu tartışmaları sağlıklı bir biçimde ele almak için dille ilgili bazı gerçekleri tartışmamız gerekiyor. Şimdi önceki videolarda sözünü ettiğim gibi insan dili birdenbire söz uygunsa mitolojide sık sık yapılan bir benzetme vardır. Yunan mitolojisinde tanrıça Athena, Zeus'un kızı, babasının kafasından zırhı, kalkanı ve miğferiyle birlikte olduğu gibi doğuyor. Birdenbire ortaya çıkan herhangi bir olgu ya da bir gelişmeyle ilgili olarak tanrıça Athena'nın Zeus'un kafasından doğduğu gibi mi ortaya çıktın derler. Şimdi daha önce ele aldığımız teorilerden bazıları, en başta da Chomsky'ci dilin kökenine ilişkin teori, tipik bir tanrıça Athena'nın doğması masalıydı. Neydi bu masal? Bu masala göre yaklaşık 100-150 bin yıl önce olağanüstü bir mutasyon oluşuyor. İnsan beyninde dili oluşturacak bir evrensel gramer ya da bir modülün temellerini atacak bir mutasyon oluşuyor. Böylelikle insanlığa dil bahşediliyor. Bu dili kim bahşediyor? Böylesi insan dili gibi çok boyutlu, çok yönleri olan ve karmaşık bir olgu, bir mutasyonla birlikte bütün insanların beyinlerine nasıl işleniyor, bu nasıl gelişiyor? Bu konuların ayrıntılarına girmeyeceğim çünkü bunların gerekli eleştirilerini yapmıştık. Fakat daha önceki videolarda ele aldığımız gibi insan dilinin evrim ve kökenini diğer insan organ, yapı ve davranışlarının kökenlerini araştırdığımız gibi araştırmak zorundayız. Yani insan dilini oluşturan değişik unsurlar en basit hayvanlardan başlayarak insana gelene kadar değişik özellikler gösteriyor. Yani örneğin bugün kurbağalarla dilin kökeni bakımından ortak noktalarımız var. Ama bu ortak noktalarımızın olması kurbağalarda insan dilinin ögelerinin olduğunu ya da kurbağa diliyle insan dili arasında ortak noktalar olduğu anlamına gelmez ki. Yani evrimde şöyle bir şey var. Belli organlar ve yapılar, mekanizmalar temelleri
kökeni ortak olsa da bunlar zaman içerisinde değişerek ve dönüşerek gelişirler. İnsan dilinin kurucu unsurlarını oluşturan bugünkü temel bazı özelliklerin nüvelerinin çok daha evrimin yüzlerce milyon yıl önceki evrim basamağındaki ortak atalarımızdan birlikte geliyor olmuş olması bizi yanıltmamalı. Bu konuyu daha fazla uzatmadan güncel bir tartışmayı ele almak istiyorum. Şimdi özellikle geçmiş 10 yıllar içerisinde Chomsky'ci evrensel dil gramerine yönelik eleştiriler babında ortaya çıkan bir tartışma vardı. Mesleki kariyerine Chomsky'ci anlayışı benimseyerek başlayan Daniel Everett adında bir antropolog, dil bilimci ve araştırmacı vardı. Bu araştırmacı 1977'lerden sonra kendisine önerilen Amazon'un kollarından birisinde yaşayan, en yakın yerleşim birimine neredeyse 400 kilometre uzaklıkta yağmur ormanlarının içinde yaşayan bir kabilenin dilini öğrenmeye giden bazı araştırmacıların bir türlü başarılı olamadıklarını, fakat bu deneyim çok ilginç bir deneyim olduğunu kendisine öneriliyor ve sonuçta eşiyle birlikte, ki eşi de araştırmacı ve aynı zamanda misyoner, yani Hristiyanlık misyoneri ve işte yerli halklara Hristiyanlık propagandası yapıyor. Konuyu uzatmayayım. Daniel Everett ve Piraha dili diye internete, özellikle YouTube'a falan yazdığınızda bu konuyla ilgili onlarca video göreceksiniz. Bu onlarca videoda Daniel Everett'in macerasını, oraya nasıl gittiğini, Pirahalarla uzun yıllar birlikte yaşadığını, onların dilini öğrenerek zor bir işi başardığını ve süreç içerisinde Pirahalardan etkilenerek kendi dünya görüşü ve anlayışının da değiştiği, başlangıçta inançlı bir Hristiyanken Pirahalarla yaşadıktan bir süre sonra bir inanç krizine giriyor ve sonuçta Pirahalar gibi ateizmi seçiyor. Yani Hristiyanları reddediyor. Peki ateizmi seçince bu sefer eşiyle arasında sorun çıkıyor. Çocuklarıyla ve eşiyle ayrılmak zorunda kalıyor ve ayrılıyorlar. Kısacası Daniel Everett'in yaşadıkları ilginç bir deneyim. Şimdi bu ilginç deneyimi Daniel Everett daha sonra kendisi dilin kökeni ve dilin gelişmesiyle ilgili bazı kuramlardan da etkilenerek dilin esas olarak kültürel bir yaratım olduğunu, yani bir topluluğun yaşantısındaki kültürel verilerin esas olarak dili belirlediğini, dolayısıyla da Chomsky'ci anlayışın bütünüyle yanlış olduğunu öne süren makaleler ve yazılar yazıyor. Daha sonra Daniel Everett'in bu yazılarından sonra tabii konuya ilgi artıyor. Bir takım Chomsky'ci insanlar onun söylediklerinin ne derece doğru olup olmadığını anlamak için çalışmalar yapmak istiyorlar. Gelen giden Pirahaların yanına gelen giden çoğalınca bu sefer Brezilya hükümeti olaya müdahale ediyor. Pirahalara yönelik bu araştırmacıların gidiş gelişlerine sınırlamalar getiriliyor. Hatta zamanla iddiaya göre Chomsky'cilerin de sürece dahil olmalarıyla birlikte Daniel Everett'in Pirahaların yanına gitmesi yasaklanıyor. Ardından Daniel Everett, Chomsky'ci dil kuramının en önemli bileşenlerinden, edici özelliklerinden bazılarının, yani Chomsky'ci anlayışın öne sürdüğü bazı özelliklerin Piraha dilinde olmadığını, buna örnek olarak öz yineleme dediğimiz belli yapıların kendilerini tekrar ederek sonsuz cümleler dizisi kurma yeteneğini insan diline bahşeden özelliklerin Piraha dilinde olmadığını ve Piraha dilinin Chomsky'ci evrensel gramer anlayışına tümüyle karşıt olduğunu ortaya koymaya çalıştı. Onun ortaya koyduklarına karşı çıkanlar oldu. Chomsky'cilerin bir kısmı Daniel Everett'in tarifatta bulunduğunu, bir takım olguları çarpıttığını ve kendisinin yanlış önermelerde bulunduğunu iddia ettiler. Buna karşı Daniel Everett kendini savundu. Kısacası 10 yıllara yayılan bir tartışma.
ve bu tartışmanın öyle kolay kolay sona ermesi de mümkün değil. Çünkü bu tartışmayı yürütebilmek için son derece zor bir dil olan Piraha dilini öğrenmek gerekiyor. Şimdi Piraha dilini öğrenmeden, Piraha dilinin yapısını bilmeden Daniel Everett'in iddialarının ne derece doğru olup olmadığını anlamak kolay bir şey değil. Kuşkusuz bununla ilgili yapay zekadan yararlanarak bir takım çalışmalar yapılıyor. Fakat sonuçta bu tartışma öyle kolayca sonuçlanacak bir tartışma değil. Artı, yani en önemlisi, bu tartışma bizim bu videolar dizisinde ele aldığımız dilin kökeni ve evrimi bakımından aslında önemli bir tartışma da değil. Neden değil? Çünkü daha önce Chomsky'yi eleştiren videomda da ortaya koyduğum gibi, yani bugün yaklaşık 6.000-7.000 insan dilinin olduğundan söz ediliyor. Geçmişte bir o kadarının da yok olduğunu biliyoruz. Şimdi bu kadar çok sayıda insan dilinin ne oldukları, yapıları, işleyişleri bilinmediği sürece bütün insan dillerinde var olan evrensel bir gramerin olduğunu söylemek açıkçası bir masal. Masal yani. Bütün dillerin ne olduğunu bilmiyorsun, dillerin özelliklerini bilmiyorsun. Diller hangi bakımdan birbirlerinden farklı olabileceklerini bilemediğin bir durumda bütün dillerde bu özellikler vardır demek, bu tipik bir, daha önce de sözünü andığım, Freud'u örnek vererek söylediğim maymuncuk teori. Yani kendi koyduğun kurallara, bir doğruluğuna iman ediyorsun. Bunların hedeflediğin açıklamaları yaptığını ve doğru olduklarını peşinen kabul ediyorsun. Daha sonra da buna uymayan, karşına getirilen her tür eleştiriyi bir kulp bularak bunları inkar ediyorsun. Bu Piraha dilinin kendi anlayışlarına yönelik ortaya koyduğu eleştiri ve çelişkileri ortaya koymalarına karşı Chomsky ve onun yandaşlarının ortaya koydukları tepkiler bu söylediğimin tipik bir örneği. Yani işte Piraha dilinde Everett'in dediği olsa da bu bizi bağlamaz. Çünkü sonuçta bu sadece bir tane tekil bir örnektir. Buradan çıkart. Oysa ki Chomsky'ci anlayış evrenseldir. Nasıl evrensel? Binlerce dilin hiçbirisi hakkında en ufak bir bilgin yok. Fakat bütün dillerde Chomsky'ci kuralların, postülatların, önermelerin geçerli olduğunu söylüyorsun. Neyse, bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi bu videonun başlığında değindiğim konu açısından Piraha dilinin ve bu tartışmada Pirahaların yaşantılarının bazı ayırt edici özellikleri var ve bunlardan söz etmek istiyorum. Şimdi bir kere bu Pirahaların yaşantıları aslında benzer yağmur ormanlarında görülen başka kabileler, Afrika'nın el değmemiş bazı köşeleri ya da Avustralya'nın aborojinlerin, Yeni Gine, Okyanusya'da bazı ada topluluklarındaki bazı kabilelerin yaşantıları ve kültürleri ve dilleriyle ilgili daha önce bize anlatılan bir takım örneklere birebir uyuyor. Nedir bu? Aslında bu buna ilişkin Marksist teoride geçmişte, bugün de savunulan ilkel komünel toplum anlayışı diye bir anlayış var. Ve bu kabilelerin yaşantıları da aslında Marksist şemadaki bu ilkel komünel toplum anlayışına birebir uyuyor. Nedir bu ilkel komünel? İlkel komünizm, yani ilkel komünel toplum derken Marksistler basit, ilkel insanlığın şafağında ilk insan topluluklarının basit bir komünizm, eşitlikçi bir toplum yapısı yaşadıklarını söylüyorlardı. Pirahaların yaşantıları da gerçekten böyle. Yani Pirahalar örneğin avcılar ve toplayıcı bir topluluk. Sabahleyin çıkıyorlar, yiyeceklerini sağlamak için örneğin oklarla ırmakta balık avlıyorlar. Yani ondan sonra toplayıcılık yapıyorlar. Bazı hayvanları avlamaya çalışıyorlar. Hiçbir zaman ihtiyaçlarının fazlasını hayvan avlamıyorlar. Yani hayvanlarla ilgili ilişkileri son derece barışçıl ve empatik. Her çeşit hayvanı alıp
Yavrularını örneğin kadınlar emzirebiliyor, hayvanlara bakıyorlar. Avladıkları hayvanlar diyelim o gün onlara yetecek olan 10 tane balık avlamışlarsa 11. balığı avlamıyorlar. Çünkü 11. balığı avlayıp ne yapacaklar? Balıkları saklama diye bir dertleri yok. Çünkü ihtiyaçları olanı zaten avlayarak elde ediyorlar. Yani örneğin bizim Anadolu'nun değişik yerlerinde insanların yiyecekleri saklamak için yaptıkları kurutma, yok işte pastırma haline getirme, işte pişirme, toprak altında saklama, hiç böyle bir dertleri yok. Çünkü yaşadıkları coğrafya onlara ihtiyaçlarını bol bol karşılıyor. İhtiyaçları bol bol karşıladığı için içlerinde bir hiyerarşik bir yapı yok. Yani yöneten yok, yönetilen yok, kabile şefi yok. Kabile şefi olmadığı için avladıkları her şeyi eşit biçimde paylaşıyorlar. Eşit biçimde paylaştıkları için toplumda ayrıcalıklı yöneten yönetilen ilişkisi yok. Kısacası Marksist teorinin öngördüğü ilkel komünizmi bu insanlar yaşıyorlar. Fakat bizim tartışmamız açısından daha da önemlisi bu insanların dilleri de son derece basit. Yani o kadar basit ki Pira dilinde örneğin sayı kavramı yok. Yani 10 tane balıktan fazlasını avladıkları zaman çok olmuş oluyor. Ama 10 taneye kadar diyelim 6 tane 5 tane avladıkları zaman az olmuş oluyor. Çünkü onlar için yeterli olan 10 tane ihtiyaçları varsa. Sayı kavramları yok. Sayı herhangi bir şey saymayı bilmiyorlar ya da böyle bir ihtiyaçları yok. Renk kavramları yok. Dillerinde renklerle ilişkin özel kavramlar, adlar yok. Örneğin diyelim bir renkten söz edecekleri zaman işte yaprak gibi ya da kan gibi diyor. Yani kırmızı ve yeşili adlandırmak için. Daha ilginci, konuştukları dilde çok sayıda fonem yok. Yani örneğin Türkçe'de yaklaşık 24 sessiz, 8 sesli harf var. Ünlü ve ünsüz harfler. İngilizce ve diğer Batı dillerinin çoğunda da böyle. Fakat örneğin Piralarda 8 ya da işte emin değilim 8 ya da 10 tane ses var. Bunlarla kendilerini ifade ediyorlar. Çoğu durumda zaten avlanırken hayvanların seslerini taklit ediyorlar. Hayvanların seslerini o kadar başarılı biçimde taklit ediyorlar ki hayvanları yönlendirebiliyorlar. Yani bir nevi onlarla konuşabiliyorlar. Örneğin yüksek sesle konuşmamaları gereken yerde fısıltı yerine işaretlerle anlaşabiliyorlar. Bütün bunlardan hareketle Pira dilinde en önemli özelliklerden biri Daniel Everett'in ortaya koyduğu kadarıyla geçmiş ve gelecek kavramları yok. Dolayısıyla geçmiş ve gelecek kipleri olmadığı için yani bu zamanları belirten ifadeler yok. Şimdi ya da şimdi değil boyutlarında yaşıyorlar. Örneğin Daniel Everett ilk başta gittiğinde onlara sık sık işte Tanrı'dan, Hazreti İsa'dan falan söz ettiği zaman örneğin bir gün birileri diyorlar ki ya Daniel seni seviyoruz, bize sık sık Hazreti İsa'dan söz ediyorsun ama sen bu Hazreti İsa'yı gördün mü diyorlar. Yo diyor görmedim. Tamam sen onu görmüyorsan Hazreti İsa'dan bize niye bahsediyorsun? O bizi ilgilendirmez ki. Yani senin görüp bizzat tanımadığın bir şeyi bize anlatmanın ne anlamı var? Ya da biz onunla ilgili ne düşünebiliriz ki anlamına gelebilecek şeyler söylüyorlar. Yani sürekli bir şimdiki zaman içinde yaşıyorlar. Pira dilinin ve Pira yaşantısının özelliklerine baktığımızda daha önce söylediğim gibi Daniel Everett ve Chomsky'ciler arasındaki tartışmanın doğruluğu ya da belli dil bilimsel verilere uygunluk açısından taşıdığı tartışmalara girmeyeceğimi söylemiştim. Yani burada Daniel Everett bazı konuları abartmış olabilir, tarif etmiş olabilir. Chomsky'ciler onun bir takım eksik ve kusurlarını bulmuş olabilir. Ben işin bu noktasında değilim. Çünkü benim için bu konu önemli değil. Burada önemli olan
Piraha dilinin aslında başka bir dilin zaman içerisinde Pirahaların seçmiş oldukları yaşam tarzıyla ilgili olarak o dilin bozularak dil olmayan bir evreye doğru evrilmiş olması da mümkün. Benim burada esas dikkat çekmek istediğim Pirahaların yaşantılarının onlara gerektirdiği iletişim ihtiyacının boyutları. Şimdi Pirahaların renk kavramlarının olmaması, sayı kavramlarının olmaması, değişik zaman kiplerine başvurmamaları ya da bunlara ihtiyaçlarının olmaması yaşadıkları ortamla ve onların çevredeki koşullarıyla son derece ilgili. Şimdi buna ilişkin başka örnekler de var. Yani geçmişte primatologlar örneğin belli hayvan topluluklarını, özellikle primat topluluklarını incelediklerinde böyle zengin bitki örtüsü ve yiyecek kaynaklarının bol olduğu yerdeki primat topluluklarının son derece barışçıl, kendi içlerinde sorunları ılımlı yöntemlerle hallettiklerini, oysa ki çetin yaşam koşulları bulunan bölgelerde yaşayan primat topluluklarının birbirlerine karşı agresif, saldırgan ve savaşçı biçimde davrandıklarını, dolayısıyla onların ilişkilerinin buna bağlı olarak gerginleşip şiddete dönüşme eğilimi taşıdığını söylüyorlardı. Şimdi Pirahaların yaşantılarının bizim açımızdan taşıdığı önem bu. Şimdi Pirahalar eğer geçmişle, gelecekle ilgilenmiyorlarsa, sadece bugünle ilgileniyorlarsa, onların yaşantıları felsefede sık sık anılan bir şey vardır, Carpe diem diye. Yani anı yaşa, günü yaşa, işte bir şey, geleceğe herhangi bir şeyi dert etme anlamına gelebilecek Latince bir söz. Carpe diem, anı yaşa. Şimdi Pirahaların anı yaşamaları süreklilik arz ediyor. Çünkü Pirahaların yaşadıkları toplumsal koşullar onlara karmaşık bir takım iletişim stratejileri geliştirmeleri için bir dayatmada bulunmuyor. Dolayısıyla Pirahalar bulundukları ortamda dillerini geliştirmek için fazla bir çaba harcamıyorlar. Şimdi bu Piraha örneğinden hareketle ilkel basit dil, gelişmiş dil tartışmasına geçmek istiyorum. Devletleşmemiş bazı halkların, örneğin Kürtlerin dilinde devlet yönetimiyle, hukukla, yasayla ilgili fazla kelime yok. Olmaması da normal çünkü böyle bir deneyimleri yok. Fakat örneğin Kürtlerin dilinde doğanın değişik yönleri, hayvancılık, bitkiler, hayvan sosyal yaşantıyla ilgili çok zengin betimlemeler, deyimler, sözler var. Peki buradan hareketle Kürtçe'de devlet yönetimi, felsefe, hukukla ilgili bir takım kavramların ve kelimelerin olmaması bu dilin ilkel, basit ve geri bir dil olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Neden? Çünkü daha önceki videolarda anlatmaya çalıştığım gibi insan dili evrimsel süreçte temelleri atılan, hominid atalarımızdan başlayarak adım adım gelişen bir takım özelliklerle kendini var eden bir davranışlar bütünü. Her toplumun yaşantısı o toplumun yaşantısına bağlı olarak dilsel biçimlenmelerini ve yapılarında belirtiyor. Ne demek bu? Basit bir örnek vereyim. Örneğin İngilizce'de ya da işte Almanca'da, Fransızca'da akrabalarıyla ilgili olarak kullanabileceğiniz fazla kelime yok. Bildiğiniz gibi İngilizce'de bir uncle, bir aunt vardır. Yani babanızın kız kardeşine de, annenizin kız kardeşine de, yengenize de hepsine aunt dersiniz. Ya da işte dayı, amca, enişte, aklınıza gelen yakın akrabaların hangisi varsa hepsi uncle'dır. Bu aunt ve uncle olguları İngilizce edebiyat çevirilerinde çevirmenlere bir sürü sorun çıkarır. Çünkü bazen kimin ne olduğunu anlatamazlar. Ama buna rağmen Türkçe'de bu konuda bildiğiniz gibi onlarca kelime var. İşte hala var,
teyze var, yenge, görümce, elti, kayınço, damat, ya sayabildiğin kadar. Fakat Türkçe'de bunların sayısı yine 10-15, bilemediniz 20 tanedir. Fakat bazı örneğin Afrika ülkeleri vardır ki bu Afrika ülkelerinde bizim örneğin kuzen olarak söylediğimiz isimler bile farklıdır. Yani amcanın çocuğu, halanın çocuğu, dayının çocuğu, eniştenin çocuğu, bunların hepsinin isimleri kavram olarak farklı kelimelerle ifade edilir. Bu tür topluluklarda yüzlerce akrabalıkla ilgili kelimeler vardır. Peki şimdi bu dillerin bu kadar bu konuya önem vermiş olmaları, onların bu konuda çok gelişmiş olmaları, onların zenginliği ya da bunlardan yoksun olduğu için diğer dillerin fakirliği anlamına gelir mi? Hayır, gelmez. Çünkü bir toplumun yaşadığı ortamda ihtiyaçlarına göre de dil belirlendiği gibi o toplumun tarihsel süreçte oluşturduğu ve önem verdiği bir takım toplumsal kurumların yapısına göre de bu değişir. Yani örneğin akrabalık ilişkilerine son derece önem veren bütün toplumsal ilişkileri, ritüelleri, evlenmeleri, boşanmaları, hukuku, yasayı, her şeyi bu akrabalık ilişkileriyle belirten bir Afrikalı topluluğun dilinin bu şekilde olması onun bir zenginliği olarak ele alınabilir. Fakat bunun olmaması da o olmayan toplumun buna ihtiyaç duymamasıyla açıklanabilir. Örneğin Arapların dilinde deve ile ilgili yaklaşık 200 kelime vardır. Fakat bizde deve ile ilgili kelime sayısı toplasanız 3'ü 5'i geçmez. Ama Türklerde, özellikle Orta Asya'daki Türklerde, yani hala bugün bile Kırgızlarda, Özbeklerde, Kazaklarda bir takım Türk topluluklarında atla ilgili o kadar geniş bir külliyat vardır ki örneğin bizim dilimizde atla ilgili kelime sayısı bir takım Batı Avrupa dillerine kıyasla fazladır. Örneğin aygır, kısrak, kulun, tay, beygir, bir sürü kelimemiz var. Fakat örneğin Kırgızlarda ya da Özbeklerde atın her yaşına ilişkin ayrı bir adı vardır. Çünkü at onlarda çok daha önemlidir. Eski Türklerde biliyorsunuz atın hayati bir önemi var. Dolayısıyla atla ilgili o kadar çok zengin bir külliyat vardır ki. Yani bütün bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir toplum çevresiyle kurduğu ilişkiler, kendi yarattığı kültürel ve toplumsal kurumlar onu neye ihtiyacı varsa o yönde geliştirir. Dolayısıyla örneğin felsefe ve bilim sanatta ilerlemiş toplulukların bunlarla ilgili bir takım kelimeleri geliştirmiş olmaları, son dönemde örneğin İngilizcenin teknolojik buluşlarda başı çeken ulusların ya da işte yaratıcıların çoğu İngilizceden hareketle yeni buluşlarını isimlendirme verdikleri için İngilizcenin giderek artan sayıda sözcüklerinin olması İngilizcenin Türkçeden ya da bir başka dilden daha zengin, daha gelişmiş, daha modern olduğu anlamına gelmez. İngilizcenin o yönlerde daha çok geliştirildiği anlamına gelir. Artı dillerin kendi yapılarından kaynaklanan bir takım yapısal özellikleri de vardır. Örneğin Türkçe bildiğiniz gibi sondan eklemeli bir dildir. Dolayısıyla bugün Türkçe'de günlük konuşmalarda biz insanların çoğu, ortalama insanlar işte 500-600 kelimeyle bütün günlük konuşmalarını halledebilirler. Yazı dili olarak baktığınız zaman yani bilemediniz edebiyatta kelimeleri bilgisayar yazılımlarıyla bunları sayılmaya çalışıldığında 10 bin, 15 bin, bilemediniz 20 bin kelime çıkar. Oysa ki İngilizce'de 500-600 bin kelime var. Peki İngilizce'de 500-600 bin kelimenin olması Türkçe'de 15 bin kelimenin atıyorum örneğin. 15 bin kelimenin olması İngilizcenin Türkçeden çok daha zengin olduğu anlamına mı gelir? Hayır, gelmez. Çünkü İngilizce'de ifade edebildiğim bütün
durumları Türkçe'de de çok rahat biçimde ifade edebilirsin. Türkçe'de bir göz kelimesinden 200'e yakın kelime türetebiliyorsun ve bunları farklı eklerle birlikte kullanarak belki de 500'e yakın değişik ifadelendirme yapıyorsun. Oysa ki bunu İngilizce'de her birisi için ayrı kelime kullanman gerekiyor. Yani kısacası şunu anlatmak istiyorum. Evrimsel süreçte insan dilinin ortaya çıkması ve bu insan dilinin olması için gerekli biyolojik, genetik altyapının sağlanmasının ardından bu yapıya bağlı olarak değişik toplulukların yaşadıkları ortam, çevre koşulları içerisinde geliştirdikleri özelliklerden hareketle dilleri birbirleriyle karşılaştırmak, şu diller gelişmiş modern dillerdir, şu diller gelişmemiş ilkel basit dillerdir diye bir ayrımda bulunmak son derece yanlış bir şey. Yani insan dillerinin hepsinde potansiyel olarak bugün en gelişmiş, en modern dediğimiz dilin sağladığı bütün olanakların tohumları nüve halinde vardır. Bütün sorun bu nüveyi, bu tohumları işleyip onları o yönde geliştirip geliştirememedir. Değişik dilleri birbirleriyle karşılaştırırken ilkel, gelişmiş ya da gelişmemiş dil ayrımı yapmak son derece yanlış. Bizim dilin evrimi ve kökeniyle ilgili olarak burada göz önünde tutmamız gereken temel konu bu dilsel yapıların kaynaklandığı biyolojik yapıları, genetik altyapıyı ve bunları olanaklı kılan mekanizmaları ortaya koyabilmek ve bunları kavrayabilmek. Bu açıdan baktığımızda değişik insan dilleri arasında bir hiyerarşi oluşturmaya çalışmak, bildiğimiz bazı dillerden hareketle insan dilinin evrensel özellikleri diye bu dillerin yapısında bulunan bazı özellikleri öne çıkartmak kabul edilebilir bir şey değil. Bunu söylerken Chomsky'ci anlamdaki ya da ona benzer dil teorilerinde ortaya konulan anlayışların ne derece temelsiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu bizim bugünkü yapımızın oluşması milyonlarca yıl süren bir evrimin sonucu. Bu konuyu daha önce değişik boyutlarıyla ele almıştım. Fakat bir takım verilere baktığımızda insan dilinin bugünkü biçimiyle ortaya çıkmasının tarihi o kadar da uzun bir geçmişe sahip değil. Fakat o kadar uzun bir geçmişi olmamasına rağmen insan dillerindeki bu derece çeşitliliğin ortaya çıkması ve son derece kolay biçimde değişik dillerin ortaya çıkmasının nedenlerini daha önceki bir videomda anlatmıştım. İnsan dilinin evrim ve kökeniyle ilgili olarak dikkat etmemiz gereken temel konu insan dilini ortaya çıkaran yapı, düzenek ve işleyişlerin bunlarla ilgili moleküler düzeydeki enzimlerin, taşıyıcı moleküllerin ve beyindeki bazı yapıların nasıl evrimleştiğini anlamamızdır. Bunlara girmeden yalnızca mevcut dilleri birbirleriyle karşılaştırarak, bu dillerin bazılarını öne alarak ve bunları referans noktası alarak bir takım sonuçlar ortaya koymak, bu sonuçlardan hareketle bu referans noktası olarak aldığımız dillerde bulunan bir takım yapıların, işleyişlerin ve düzeneklerin bulunmamasının diğer diller açısından bir eksiklik, bir ilkellik ya da basitlik olarak algılanması ve değerlendirilmesi doğru bir şey değil. İnsan dillerinin kökenini ve evrimini anlamamız için tıpkı değişik insan organlarının, yapılarının ya da davranışlarının evrimsel süreçte nasıl olduğunu araştırdığımız gibi insan dilinin kökenini de bu biçimde araştırmamız gerekiyor. Yani daha önceki bir videoda da anlatmıştım. Yani insan gözü en basit haliyle tek hücreli hayvanlardan başlayarak en basit öglena denilen tırnak içinde bir ilkel canlının vücudunun arka kısmında bulunan
pigmentlerden oluşan koyu renkli bir gölgeden başlayarak bugünkü inanılmaz karmaşıklıktaki gözün evrimine kadar bütün aşamaları bilim insanları nasıl ortaya koyuyorlarsa, insanın dili ve kökenine ilişkin yapı ve düzeneklerin geçmişini ve bunların ayrıntılarını da aynı biçimde ortaya koymamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizin değişik boyutlarına önceki videolarda değinmiştim. Şimdi önümüzdeki birkaç videoda Piraha dili örneğiyle anlatmaya çalıştığım konunun değişik boyutlarına değinmeye çalışacağım. Bu ilginç konu başlıkları ışığında insan dilinin evrimsel kökenleri açısından bugünkü mevcut dillerin birbirleriyle ilişkileri ve onların yapılarından çıkan bir takım özelliklerin abartılmaması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Yani örneğin bildiğiniz gibi diyelim müzikte 8 tane nota var. İşte do, re, mi, fa, sol, la, si, do öyle gidiyor. Fakat bu 8 tane notayla çok değişik müzikler icra edilebiliyor. Değişik besteler yapılabiliyor. Bu değişik besteler aslında değişik çalgılar aracılığıyla ve 8 tane notanın farklı biçimlerde değişik kombinasyonlar halinde gündeme gelmesiyle bestelenebiliyor ya da geliştirilebiliyor. Fakat bizim için önemli olan bu farklı müzik türlerinin nasıl oldukları ve birbirlerinden hangi anlamda ayrıldıklarından öte onların oluşmasının temelinde yatan ses kutumuzun, ses yapımızın, ses organlarımızın ve bu ses organlarımıza bağlı olarak müzikte kullanılan ses aralıklarının nasıl belirlendiği ve bunların hangi koşullarda oluştuğudur. Bir kere bunlar oluştuktan sonra o konuda gelişmiş özelliklerin birbirleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi ayrı bir konu. Yani bunu şöyle de düşünebiliriz. İnsan dilinin kökenleri açısından hayvanlarla birlikte paylaştığımız birçok özellik var. Bu özelliklerden hareketle bu özelliklerin bazıları bizde gelişmiş, yeni biçimler almış, yeni özellikler haline gelmişse biz onlardan hareketle bir takım sonuçlara gitmemiz doğru olmayacaktır. Örneğin bugün bir konservatuvar mezunu, bir sopranonun, bir tenorun ya da çok eğitimli müzisyenlerin, icracıların yaptıkları müzik seslendirmeleri, şarkılar, türküler, besteler, aryalar, bunları söylemedeki olağanüstü becerilerinden hareketle biz bu beceriler ve şeylerin bunların aynısı bazı hayvanlarda olmamasından hareketle biz insan dilinin son derece gelişmiş ve da çok farklı bir şey olduğu sonucuna gidemeyiz ki. Bunları tarihsel, evrimsel süreç açısından ele almamız gerekiyor. Bu videonun da sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.